Bu gülümsemeyi tanıyorsunuz değil mi? Dünyanın en masum, en gizemli tebessümü. Peki size bu gülüşün aslında çürümüş cesetlerden, soyulmuş yüz derilerinden ve morg odalarından doğduğunu söylesem? Leonardo da Vinci onu yaratmak için ölüleri inceledi. Bir marangoz onu çalıp yatağının altında sakladı. Hatta ünlü ressam Picasso bile onu çalmakla suçlandı. Bugün bir tabloyu değil, tarihin en büyük takıntısını, Mona Lisa'nın boşluk teorisini konuşacağız. Bildiğiniz her şeyi unutun. Paris Louvre Müzesi. Her yıl yaklaşık 10 milyon insan bu kapıdan içeri giriyor. Labirent gibi koridorları, yüzlerce yıllık heykelleri, devasa savaş tablolarını hızla geçiyorlar. Hedeflerinde tek bir yer var. 6. daire, Salle des Etats salonu. İçeri girdiklerinde karşılaştıkları manzara sanat adına büyüleyici değil, insanlık adına ürkütücü. Binlerce insan kurşun geçirmez bir camın arkasındaki 77'ye 53 santimetrelik aslında oldukça küçük bir ahşap panoya ulaşmaya çalışıyor. Birbirlerini eziyorlar, flaşlar patlıyor. Herkes o kadının, o meşhur gülüşün fotoğrafını çekme derdinde. Ama garip bir istatistik var. Louvre verilerine göre ziyaretçilerin bu tabloya bakma süresi ortalama ne kadar biliyor musunuz? 15 saniye. Sadece 15 saniye. Peki biz neye bakıyoruz? 500 yıl önce yaşamış Floransalı bir ev hanımına mı? Da Vinci'nin fırça darbelerine mi? Yoksa sadece orada olduğunu kanıtlamaya çalışan kendi egomuza mı? Aslında hikaye o tablonun orada olduğu zamanlarda değil, orada olmadığı zamanlarda başladı. Çünkü insan psikolojisi tuhaftır. Biz var olana değil, elimizden kayıp gidene değer veririz. Hikayenin başına 1503 yılına İtalya'nın Floransa şehrine dönelim. Floransalı bir ipek tüccarı olan Francesco del Giocondo, karısı Liza Gherardini'nin portresini ister. Normalde kralların resmini yapan Leonardo'nun sıradan bir tüccarın karısını resmetmeyi kabul etmesi tuhaftır. Ama Leonardo, Liza'nın yüzünde bir şey görür ya da kendi zihninde bir arayışı o yüzde bulur. Çünkü Leonardo sadece bir ressam değil, o doğanın sırlarını çözmeye çalışan bir bilim insanıydı. Mona Lisa'ya başladığı dönemde geceleri Floransa'daki Santa Maria Nuova Hastanesi'nin morgunda geçiriyordu. Evet, yanlış duymadınız. Bugün o romantik gülümsemeyi yaratmak için Leonardo çürümekte olan cesetleri inceliyordu. Özellikle dudak çevresindeki kaslara takıntılıydı. Ağız kenarındaki kasların gülümseme anında nasıl kasıldığını anlamak için ölü bedenlerin yüzlerini soyuyor, sinir uçlarını tek tek çiziyordu. Leonardo'ya göre insan vücudu küçük evrendi. Dikkatli bakarsanız Mona Lisa'nın arkasındaki manzara gerçek bir yer değil. Kıvrılan nehirler aslında insan vücudundaki kan damarlarının doğadaki yansımasıdır. Dağlar kemiklerdir, nehirler damarlardır. Leonardo bir kadının portresini yaparken aslında dünyanın anatomisini çiziyordu. İşte bu yüzden Mona Lisa'nın o belirsiz gülüşü aslında bir sanatçının ilhamı değil, bir cerrahın anatomi dersiydi. Leonardo bu tabloda sfumato adını verdiği bir teknik geliştirdi. Yani duman gibi buharlaşmak. Mona Lisa'nın yüzünde keskin çizgiler göremezsiniz. Göz kenarları, dudak kıvrımları bir duman gibi eriyerek gölgelere karışır. Bu teknik tarihin ilk interaktif eserini yarattı. Bilim insanlarına göre bu bir optik illüzyon. Eğer Mona Lisa'nın gözlerine bakarsanız çevresel görüşünüz dudak kenarlarındaki gölgeleri yakalar ve beyniniz gülümsüyor der. Ama bakışlarınızı doğrudan dudaklarına indirirseniz o gölgeler kaybolur ve gülümseme silinir. Yüzü ciddileşir. Siz bakmazken gülen, baktığınızda ciddileşen bir hayalet. Leonardo bunu yapabilmek için boyayı o kadar inceltiyordu ki bazı katmanlar bir insan saç telinden 40 kat daha inceydi. O boyanın kurumasını beklemek aylar hatta yıllar sürüyordu. Ve bu yüzden onu asla bitiremedi. Leonardo tabloyu sahibine vermeyi reddetti. Daha bitirmedim dedi. Bu tabloyu tam 16 yıl boyunca gittiği her yere, Milano'ya, Roma'ya ve Fransa'ya taşıdı. Ölüm döşeğindeyken bile hala titreyen elleriyle o gülüşün üzerine ince vernik katmanları sürdüğü söylenir. Mona Lisa, Leonardo'nun bitmemiş vedasıydı. Leonardo öldükten sonra tablo Fransa kralının eline geçti. Ama laneti bitmedi. Yüzyıllar sonra İmparator Napolyon tabloya o kadar aşık oldu ki onu müzeden alıp yatak odasına astırdı. Yıllarca her sabah uyandığında ilk gördüğü, uyurken en son gördüğü yüz Mona Lisa'ydı.
Onu Josephine duyduğu aşkın aslında bu tabloya duyduğu takıntının bir yansıması olduğu söylenir. Daha trajik olanı ise 1852'de yaşandı. Luc Maspero adında genç bir sanatçı Paris'te bir otelin 4. katından atlayarak intihar etti. Arkasında bıraktığı notta tek bir cümle vardı. Yıllardır Mona Lisa'nın gülüşüyle boğuşuyorum. Bu gizemi çözememek beni tüketiyor. Bir gülüş insanı hem imparator yapabiliyor hem de öldürebiliyordu. Ama asıl hikaye tablo bir sabah yerinde olmadığında başlayacaktı. Yıl 1911. Mona Lisa o zamanlar müzenin yıldızı değildi. Kenarda duran bir eserdi. Müzenin güvenliği ise neredeyse yoktu. 21 Ağustos pazartesi sabahı içerideki işçilerin arasında Vincenzo Peruggi adında İtalyan bir cam ustası vardı. Vincenzo kötü bir adam değildi. Profesyonel bir hırsız hiç değildi. Plan o kadar basitti ki bugün anlatınca komik geliyor. Pazar akşamı müzeden çıkmadı. Küçük bir süpürge dolabına saklandı ve geceyi orada geçirdi. Sabah olunca üzerinde işçi önlüğüyle dolaptan çıktı. Tabloyu duvardan indirdi. Çerçevesini söktü ve o paha biçilemez ahşap panoyu beyaz iş önlüğünün altına sıkıştırdı. Ama bir sorun vardı. Çıkış kapısı kilitliydi. Vincenzo panikledi. Kapı kolunu sökmeye çalıştı ama beceremedi. Tam o sırada ne oldu biliyor musunuz? Oradan geçen bir tesisatçı Vincenzo'yu kapıda uğraşırken gördü. Onu hırsız değil, kapıda kalmış bir meslektaşı sandı. "Dur yardım edeyim" dedi ve kapıyı ona tesisatçı açtı. Evet, yüzyılın soygununa iyi niyetli bir tesisatçı yardım etti. Vincenzo kolunun altında Mona Lisa ile Paris sabahına karıştı. Peki kimdi bu Vincenzo? Onu sadece hırsız olarak tanıyoruz ama hikayesi çok daha hüzünlü. Vincenzo Paris'e ekmek parası için gelmiş bir göçmendi. O dönemde Fransızlar İtalyan işçilerini aşağılar, onlara makarnacı anlamına gelen macaroni diye lakap takarlardı. Vincenzo sürekli zorbalık görüyordu. Hatta tarihçiler ilginç bir detaydan bahseder. Vincenzo boya işlerinde çalıştığı için kurşun zehirlenmesi yaşıyordu. Bu hastalık insanın zihinsel dengesini bozar, paranoyak yapar. Belki de ona o tabloyu çalma cesaretini veren damarlarında dolaşan bu zehirdi. O sadece bir tabloyu değil, onuruyla oynayan Fransa'dan itibarını geri almak istiyordu. Tabloyu çaldıktan sonraki o 2 yıl, asıl film orada koptu. Düşünün, dünyanın en ünlü kadınıyla 10 metrekarelik rutubetli bir odada baş başa yaşıyordu. Akşamları işten geldiğinde kemanını eline alıyor ve Mona Lisa'ya serenatlar yapıyordu. Matilda adında bir kıza aşıktı. Ama o aşkta aradığını bulamamıştı. Mona Lisa ise onu yargılamadan dinliyordu. O 2 yıl boyunca Vincenzo artık ezilen bir göçmen değil, dünyanın en büyük sırrının sahibiydi. Vincenzo evinde keman çalarken dışarıda kıyametler kopuyordu. Polis o kadar çaresizdi ki soruşturma modern sanatın dahi çocuğu Pablo Picasso'ya sıçradı. Çünkü Picasso'nun geçmişte Louvre'dan çalınan bazı heykelcikleri satın aldığı ortaya çıkmıştı. Picasso mahkemede o kadar korkmuştu ki suç ortağı olan şair dostunu bile tanımıyorum diye reddetmişti. Tabii suçsuz oldukları anlaşıldı. Ama bu olay Mona Lisa'nın şöhretine benzin döktü. Müze tekrar açıldığında tuhaf bir şey oldu. İnsanlar geride kalan 6000 tabloyu görmeye gelmediler. Tek bir yere koştular. Mona Lisa'nın boş kalan yerine. Binlerce insan saatlerce sıra bekleyip sadece duvardaki 4 demir kancaya ve toz izine baktı. O sırada Paris'te bulunan ünlü yazar Franz Kafka da o kalabalığın arasındaydı. Günlüğüne şöyle yazdı: "Heyecan ve büyülenmişlik. Sanki bir cenazenin önündeyiz." İnsanlar bir tabloyu değil, bir kaybı izlemeye gelmişti. Mona Lisa müzedeyken sadece bir resimdi. Gittiğinde ise bir efsaneye dönüştü. 1913'te Vincenzo tabloyu satmak için değil, evine döndürmek için Floransa'ya götürdü. Bir antikacıya mektup yazdı. Otel odasında bavulu açtığında antikacı gözlerine inanamadı. Gömleklerin arasından Mona Lisa çıktı. Vincenzo bir kahraman gibi karşılanmayı bekliyordu ama kapıda onu polisler bekliyordu. Vincenzo hapse girdi. Mona Lisa ise Louvre'a geri döndü. Ama dönen tablo giden tabloyla aynı değildi. Artık o bir ikondu. 20. yüzyılın düşünürü Walter Benjamin buna aura diyor. Benjamin'e göre bir sanat eserinin kopyası her yerde olabilir. Ama aurası, yani onun şimdi ve burada oluşu sadece o mekana aittir. Biz Mona Lisa'ya bakmıyoruz. Tarihin kendisine, Da Vinci'nin elinin değdiği, Napolyon'un odasına astığı, Vincenzo'nun kaçırdığı o gerçek nesneye bakıyoruz. Belki de Leonardo o gülüşü yaparken bunu biliyordu. O gülüş sadece bir kadının gülüşü değil, doğanın, zamanın,
kayıpların, hatta insanlığın bitmeyen arayışının bize aynadan yansıyan tebessümüydü. Bu haftalık konumuz bu kadardı. Haftaya yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.